Selamlar herkese, Serdar Başkan ben. Süper video ile karşınızdayım. Bu videoda bir takım Temu ürünleri inceleyeceğiz. Bunların bir kısmını daha önce böyle Instagram'da kısa videolarını çekmiştim. Ama gerçekten çok beğenilen bazı ürünler var. Daha detaylı incelemeyi hak ediyorlar bazıları. Onları test edeceğim. Yeni gelen ürünler var. Çok beğendiğim, kamp ve karavanda kullanmak için aldım. Bunları da test edeceğiz. Şimdi şöyle bir şey. Bu sponsorlu bir video değil. Ben gerçekten burada tanıtmaya değer ürünler olduğunu düşündüğüm için bu videoyu çekiyorum. Birincisi. İkincisi, prosedürler gereği, yasal süreçler gereğince buraya bir şey koydum. Videonun burasına bir ücretli tanıtım içerir uyarısı koydum. Ayrıca dilerseniz videonun açıklama kısmında bir bağlantı var. Oraya tıklayarak bu ürünleri bulabilirsiniz. İlk ürünüm bu kutunun içinde. Bunu gerçekten bu karavancılık macerasına başladıktan sonra almaya karar verdim. Temu'daki arkadaşlardan özel olarak rica ettim. Bunu da inceleyeceğim ürünler arasına aldırdım. Yeşim Başkan da bunu çok beğenecek diye düşünüyorum. Bak şimdi. Değil mi o? Ha? Bak. Oh. Oh. Bu ne biliyor musun? Şöyle bu kutusunu kenara alayım. Bu hem bir sandık hem de böyle bir sandalye, koltuk, oturak olarak kullanabildiğin ilginç bir kutu. Bu böyle katlanabilir bir şekilde geliyor. İstersen bunu arabanın bagajına fazla hacim kaplamayacak şekilde yerleştirebiliyorsun. Ya da karavanın saklama yerleri var ya, bagaj gibi, oralara koyabiliyorsun. Ama şöyle bir olayı var. Bak, bunu çıkarıyorsun şimdi, tamam mı? Böyle açıyorsun bunu. Böyle açıyorsun, tamam mı? Burada hemen tık tık şey yapıyorsun. Yerleştiriyorsun bak. Hop. Sonra da burasını. Bak şimdi. Hop. Hop. Gördün mü? Kocaman bir kutu oldu. Bunun içine her şeyi koyabilirsin. Ben bunun içine ne koyacağım acaba? Çok merak ediyorum. Sonra da bak asıl güzel... Ne koyacağım? Ne koyacaksın? Yatak, yorgan, çarşaf koyulabilir. Yatak, yorgan, çarşaf koyulabilir ama ben bunu dışarıda muhafaza etmek isterim aslında. Hem oturak olarak, ekstra bir oturak olarak kullanabiliyorsun bunu. Ne konacak? Ne konacak? Bakarız, buna karar veririz. Bak şimdi. Bunu da böyle üstüne yerleştiriyorsun. Tamam mı? Yerleştirdin mi? Bakayım, yerleştirdim. Yanında böyle klipsleri var. Tık, kapattın mı? Bak şimdi hikaye bak. Nana. Buraya da oturuyorsun. Çok iyi. Güzel değil mi? Oo, çok iyi. Serdar iyi yalnız ha. Güzel tabii canım, ben bunu çok beğendim. Ve aşırı da pahalı değil. Yani bu tarz kutuları ne bileyim 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira falan satıyorlar. Daha ucuzları vardır boyutlarına göre belki, katlanabilir kutuların. Ama bu hem böyle bir oturak oluyor, hem çanta oluyor, hem de fiyatı da makul bence. Bana sorarsanız makul yani. Çok kamp için. Vergisiyle bilmem nesi ya, bu kamp için balık, al bunu balığa giderken bütün eşyanı bunun içine koy. Başka bir şey taşıma yani. Çok iyi. Gel bir dışarıda oturarak deneyelim. Evet, şimdi bir konfor testi yapacağız. Şöyle koyalım bakalım bunu. Ya da şuraya koyayım. Tamam mı? Buraları falan gayet sağlam. Yaslanma yeri de fena değil. Ya çok şey yapmazsan, yüklenmezsen beni bile gayet rahat çekti. Şöyle düz zemine koyayım yere. Ve kolay kolay kırılacak gibi de değil, böyle gayet güzel. Şu ayaklarımı da uzatayım bak. Oh, otur böyle, yaslan. İstersen kapatıp da şey yapabilirsin. Bak, kolayca da kapanıyor böyle. Gel böyle bunun üzerine otur. Güzelmiş, bunu çok beğendim. Bunları koyalım. Evet, buna devam edeceğim. Bu bir çeviri cihazı arkadaşlar. Düğmesine basıyorsunuz, konuşuyorsunuz ve söylediklerinizi karşınızdakinin diline çeviriyor. Karşınızdakinin söylediklerini de sizin dilinize çeviriyor. Bunun kısa videosunu çektim Instagram'da. Yayınladım Instagram'da ve TikTok'ta. Ve bir sürü arkadaşım aradı. Daha önce hiç videoda böyle bir şey olmamıştı. Hiçbirinde böyle bir şey olmamıştı. Ufak bir iki arayan oluyordu ama bu gerçekten çok merak uyandıran bir ürün oldu. İnsanlar bunun çalışıp çalışmadığını gerçekten çok merak ediyor. Şimdi göstereceğim size. Aslında mevcut şartlarda çok büyük bir teknoloji değil. Akıllı telefonunuzun yaptığını da size yapıyor. Ama şöyle bir şey var. Zaten bir akıllı telefon uygulaması üzerinden çalışıyor. Ama elinizde böyle bir şey olması ya işleri inanılmaz kolaylaştırıyor. Bak şimdi. Böyle bir alet.
Şurada bir iki tane açma tuşu var, ses açma kısmı tuşu var. Bir de A ve B tuşları var. A'ya basıp siz konuşuyorsunuz. Mesela ben Türkçe konuşuyorum. Dinliyor beni, daha sonra söylediklerimi İngilizce ya da seçtiğimiz herhangi biri de çeviriyor. Sonra karşımdaki mesela atıyorum İngilizce konuştuğunda da onu dinleyip daha sonra bana Türkçe olarak çeviriyor. Şimdi bir telefon uygulaması var bunun. Evet, One Click diye bir uygulaması var. Bunu açıyorsunuz. Şu cihazı da açıyorsunuz. Şimdi başladı. Evet, bağlandı sanırım çeviri çubuğuna. Bir de bunun kulaklığı varmış. Direkt kulağına takıyorsun, hiç çubuk da yok. Şimdi bak, mesela ben A tuşuyum, İngilizce konuşuyorum. Pardon, Türkçe konuşuyorum. Merhaba, bu akşam sinemaya gidip sonrasında da pizza yemek ister misin? Hello, do you want to go to the movies tonight and have pizza afterwards? Bakalım. Hello, do you want to go to the movies tonight and have pizza afterward? Bence okey. Şimdi gerçek İngilizceyi çevirip çeviremediğini anlamak için, yani gerçekten İngilizce konuşan birinin söylediklerini çevirip çeviremeyeceğini anlamam için bir tane YouTube videosu açacağım şuradan. Bakalım ne derece başarılı olacak. Mesela kim diyelim? Bir tane Veritasium videosu açalım. What if all of the world's biggest problems, from climate change to curing diseases to disposal of plastic waste, what if they all had the same solution? A solution Tamam. so tiny it would be Ya invisible. iklim değişikliğinden hastalıkların tedavisine, plastik atıkların bertaraf edilmesine kadar dünyanın en büyük sorunlarının hepsinin aynı çözümü olsaydı. Bence güzel. Diyor ki, İyi çevirdi ben. ya iklim değişikliğinden hastalıkların tedavisinde plastik atıkların bertaraf edilmesine kadar dünyanın en büyük sorunlarının hepsinin aynı çözümü olsaydı. Video ne? The most useful thing AI has ever done. Yani burada yapay zekadan bahsediyor ve bu yapay zekanın her şeye aslında bir şekilde çözüm olabileceğini düşünüyor. Bence gayet güzel çevirdi. Başta Evet. güzel çevirdi. Karşınızdakinin dili anlaşılabilirse, düzgün konuşuyorsa gerçekten çevirebiliyor. Bu arada burada mesela bir Yunan'la konuşuyorsun. Söylediklerinin Yunancasını da gösteriyor. Adama bunu gösterip dedirtebilirsin ki bunları gerçekten, yani kendi dilini sonuçta okumayı da biliyor. Hani söylediğini düzgün anlayıp anlamadığını buradan şey yapabilirsin. Bence faydalı ya. Evet. Bence de hiç değil Evet, mi? bunu ChatGPT de yapıyor ama mesela atıyorum turistlerle, yabancılarla çalışıyorsun ve sürekli diyalog kurman gerekiyor. Böyle bir şey işini kolaylaştırabilir diye düşünüyorum. Evet. Bu da böyleydi. En çok merak edilen ürünlerden biri, Temu ürünlerinden biri bu şekilde çalışıyor. Basit, kullanışlı, cebine at götür, bir tane uygulaması var. İsterseniz çevrim dışı da kullanabiliyorsunuz ama çevrim dışı için ayrıca şey istiyor. Üye para vermeniz gerekiyor uygulamaya. Evet, sırada ilginç bulduğum bir ürün var. Benzerlerini daha önce görmüştüm ama bunu çok uygun bir paraya görüp satın aldım Temu'dan ve bunu test edeceğim. Bu ne sence? Kulaklık değil mi? Ha? Aa değil. Ne? Değil. Kulaklık değil. Bu ne biliyor musun? Böyle bir gözlük. Bunu takıyorsun. Evet, sana 3 boyutlu gösteriyor bak. Hayır, bu bir kulaklık değil. Bu bir boyun fanı. Boyun serinletici. Şimdi nasıl bir şey biliyor musun? Sıcak bir yaz gününde bunaldım mesela. Evet. Esmiyor. Bunu böyle boynuna takıyorsun. Tamam mı? Şöyle. Düğmesine basıyorsun. Oh, 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 oh. Nasıl? Buradan üfleyip seni serinletiyor. Birkaç farklı modu var. Bak şurada fanlar var. Görüyor musun? Dönüyor. Ve şuraya kadar da üflüyor. Bak buralardan da üflüyor. Birkaç farklı mod var. Buradan batarya durumunu gösteriyor. Şu an dolu %92. Bak. 5 kademeli. 5. kademede tabii ki boyun tutulması garantili. Böyle kalırsın sabah ama bence gayet güzel. İstersen böyle yapabilirsin ama biraz kafa açıyor. Ayaklarına koyuyor. Ve güzel üflüyor bu arada. Bu şekilde takıyorsun ve seni serinletiyor. Artık bunaldın sıcaktan, yapacak hiçbir şey bulamıyorsun. Anladın mı? He? Sen kullanmazsın bunu. Sen zaten şeysin yani, tutulmaya çok müsaitsin. Ama ben kullanabilirim. Mesela arabada gidiyorsun, tamam mı? Klima bozuk, gazı bitmiş klimanın, ne yapacaksın? Ne yapacağım? Takacaksın bunu, mis.
Evet, o zaman bir sonrakine geçelim. Sırada bu vakum cihazı var. Hem vakumluyor hem de mühürlüyor. Vakumlayıp mühürleyen şarjlı taşınabilir ilginç bir alet. Bu şekilde yanında bazı aparatları var. Daha hem pompa olarak da kullanabiliyorsunuz bunu. Top vesaire şişirebiliyor. Toptur, bisiklet lastiğidir. Öyle şeyleri, kolluktur, bisiklet lastiğini bilemiyorum ama çok basınç istemeyen şeyleri şişirebiliyor. Bu da gerçekten çok merak edilen bir ürün oldu. Daha önce şarj ettim. Çok uzun sürmüyor şarj olması. Sonra buradan açıyorsun. Bak şimdi. Hop. Açıldı değil mi? Gördün. Şu an açtım mesela. İçinden, kutusundan böyle poşetler çıkıyor. Bir tür daha poşeti var. Onu da göstereceğim. Mesela hop. Bir şey vakumlayacaksın değil mi? Bir yere kahve götüreceksin. Kırılıp dökülmesini istemiyorsun. Nasıl götüreceksin? Nescafe mi, Türk kahvesi mi? Tamam. Türk kahvesi mesela çabuk bayatlıyor. Ve ben bayat Türk kahvesini asla içemiyorum. Gusto'ma çünkü şey olmuyor yani. Gusto'mla uyuşturamıyorum onu. Hakikaten içemiyorum bu arada. Ve bayatlamaması için de bunu vakumlamak istiyoruz mesela. Tamam. Karavana götürürüz ya. Her şeyi karavana götürüyoruz biz bu ara. Evet. Tamam. Doldurduk diyelim. 3-4 şey yapımlık bizi götürür değil mi? Biz çok içiyoruz yeşimle kahveyi. Her türlüsünü çok içiyoruz. Şimdi şunları bir kenara alalım. Niye maalesef ya, kahve iyidir. Valla. Yok ya, biz fazla tüketiyoruz. Şimdi bak. Bunu getiriyorsun. Şurada bak şeyler var, görüyor musun? 2 tane tırnak var. Bu tırnakların içine bu şekilde yerleştiriyorsun. Evet. Bu ayar olsun diye. Bu şekilde güzelce düzeltiyorsun. Ve burayı bastırıyorsun. Ondan sonra vakum seal diyorsun, tamam mı? Vakum seal hem vakumluyor, içindeki havayı çekiyor. Sonrasında da o plastiği yapıştırıyor ısıtarak. Bak. Vakum seal. Şu an vakumluyor. Burada size kaç saniye kaldığını da gösteriyor. Şu anda da mühürlüyor. Buna da gerek yok. Evet. Şu an bitti mesela. Hala vakumluyor. Açamıyor musun? Bunu açıyorsun. Pıt diye. Açılıyor. Yapıştırdı mı şimdi? Bak. Gördün mü? Güzel, bunu lütfen. Bak. Bunu biliyorsun Bak. bu konudaki görüşü. Evet, bunu biliyorum. Bak şimdi. Şunu da göstermek istiyorum. Yani gayet de güzel vakumluyor aslında. İçindeki elbette sanayi tipi bir vakum makinesi gibi değil. Bak. Peki bu yani buzdolabı poşetine bu olmuyor değil mi? Bunun böyle bir poşeti lazım yani. Böyle bir poşet lazım ya da bak şöyle bir poşet lazım. Bir de böyle poşetlerle kullanabiliyorsun bunu. Nasıl kullanıldığını şimdi göstereceğim. Bu da kutusundan çıkıyor. Aldığınızda bir tane bundan geliyor. Bunlar ayrıca satılıyor. Heh. Satılan şeyler. Bunlar da satılıyor ama bunların boyutlarını tam olarak belki denk getiremeyebilirsin. Bu arada şuradan keserek açarsan bunu tekrar kullanabiliyorsun mesela. Anladın mı dediğimi? Kestin, içine alacağını aldın, bir daha vakumluyorsun. Şimdi bak bunu koyalım içine. Koydun mu mesela şimdi? Koydum. Koydum da. Bunu böyle ayarlıyorsun. Şuradaki şeyini kapatalım. Ağzını güzelce kapatıyorsun. Kilitliyorsun. Kilitli zaten bu gördüğün gibi. Kilitledin mi? Sonra bak. Burada 2 tane delik var. Evacuation diyor. Inflation diyor. Bu şişirmek için. Evacuation tahliye demek. Bunu buraya takıyorsun. Bak şimdi göstereyim. Burasını da kapatıyorsun. Vakum diyorsun mesela. Bak. Şu an çekiyor. İptal edelim. Tamam. Sal beni. Heh, saldı. Point pumping. Bu demek galiba. Heh. Şimdi bunu buraya takıyorsun ve burada point pumping diyor ya, buna basıyorsun ve şimdi hikayeyi görelim beraber. Böyle güzelce bunun üzerine bunu getiriyorsun, tamam mı? Neredeydi point pumping? Burada. Evet, bu şekilde güzelce pompaladın, bırakıyorsun. Bu zaten şeyli, check valve'li gibi. Valve'li zaten. İçinden havayı çıkarıyor ama dışarı tekrar şey olmuyor. Vermiyor havayı. Bununla çok daha iyi çalışıyor. Çok daha pratik çalışıyor. Bu da fena çalışmıyor. Bu daha böyle
taneli şeyleri almak için aslında gayet iyi. Bir de bunun pompa hikayesi var. Pompa hikayesi de şöyle çalışıyor. Bunu söktün. Mesela diyelim ki top şişireceksin. Benim örnek topum orada mı Yeşim? Ha? Arkanda hemen. İndirdim topu. Burada inflation dediğimiz yere bunu sokuyoruz. Tamam mı bak? Buradan havayı alacak şimdi. Buradan pompikleyecek. Bunu da buraya sokuyoruz. Evet. Soktuk ve ne diyor? Point pumping diyor. Aynı tuşa basıyoruz bak. Taş gibi oldu. Hatta makine sesini anlıyorsunuz zaten. Elbette bu vakum yapsın diye yapılmış. Çıkarırken biraz dikkatli olmak gerekiyor. Hızlıca çıkarmak gerekiyor. Bu masada sektiği için böyle. Hop. Şununla da bakın böyle nerede bu? Bunu takarak da kolluktur vesairedir onları şişirebiliyorsunuz. Bak. Olur da ağzını şişiriyor. Bazı şişmiyor diye uğraşıyorsun. O yüzden öyle yapabilirsin. Evet, o zaman bir sonraki ürüne geçelim. Bu ürünü arabaların dışındaki plastik, siyah plastikleri parlatmak amacıyla kullanıyormuşsunuz. En azından şeyinde böyleydi. Temo'daki... Ben onu ayakkabı boyası sandım. Ha evet, ayakkabı boyasına benziyor. Diyor ki lanolin nourishing. Lanolin arkadaşlar şey aslında koyun yününden elde edilen bir madde. Burada işte deri koltuk, deri ayakkabı, deri ceket, çanta gibi şeylerin tamiratı için, böyle güzel görünmesi için, restorasyon için kullanabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi Temu'da görsellerde araba da vardı. Benim de arabanın şeyleri, o dıştaki plastikler biraz nasıl diyeyim, rengi açılmıştı. Olur ya, bir güneş göre artık şey olur. Şimdi ona bir uygulayacağım, bakalım nasıl sonuç verecek. Evet, buradaki plastik kaplamanın rengi gitmiş gördüğünüz gibi. Şimdi bir deneyeceğiz bakalım nasıl bir hikayeymiş bu. Bir açayım önce. Ayakkabı boyası gibi bir şey zaten bu. Ve her yerime bulaştı. Nasıl olacak sence? Yani bence ayakkabı boyamaktan pek farklı değil ama. Bakalım. Boyasının yapısı mı farklı acaba? Olabilir. Ayakkabı boyası akar çünkü. Bu akmıyor. Bu akmaz. Bu yağ gibi bir şey aslında bak. Evet. Nasıl? Fark ediyor değil mi? Güzel oluyor ha. Temizlik güzel ya. Aynen öyle. Ya buralarda çizikler falan var. Tabii çizikleri gidermiyor ama böyle bir boyuyor. Şimdi bir kat da üzerinden bezle geçeceğim. Hem şu bulaşan yerlerini temizleyeceğim. Evet. Şu fazlalıkları da bir silelim. Tamam. Bak şimdi burada şunun tozunu alayım. Heh. Bak şimdi şu ikisi arasındaki farkı görebilirsin. Bu uyguladığım, bu uygulamadığım. Gerçekten fark ediyor. Değil mi? Evet. Ver bakayım bir. Neşeli kepek. Neşe'nin kepek sonu, gel bu tarafa. Evet bakın, bu tarafa uyguladım. Bu tarafa uygulamadım. Gayet güzel görünüyor. Biraz fark etmiş gibi sanki. Yok ya, bayağı fark etmiş. Yok be, fark ettim. Evet ciddi fark etmiş. Evet, şimdi ofise dönüp başka bir ürün test edelim. Bu ne kadar? Bu harika bir araba. Güzel bir arabaymış, evet. Ama 25 bin. Evet, sıradaki ürün bu arkadaşlar. Minik bir drift arabası. Gerçek bir çılgın. Bunun da kısa videosunu çektim ve milyonlar izlendi. Yaklaşık 20 milyon izlendi bunun videosu. Evet, neredeyse 18 milyon falan olmuş Instagram'da. Çok soran oldu. Abi nasıl?
iyi mi değil mi? Bence gayet iyi fiyatına göre. Bu Türkiye yerli sitelerde de satılıyor. Yerli pazar yerlerinde de var bu. Ama yani oradan alınca biraz daha avantajlı olabiliyor. Gelip bakıp değerlendirebilirsiniz. Ben alın ya da almayın gibi bir şey söyleyemem. Şimdi bak. Nasıl olsa sponsorlu değil mi? Evet. Bunun kutusunda ayrıca şeyler de var. Bu sert tekerlekler drift için. İçinde kauçuk kaplı tekerlekler de var. Biz onları şey yaptık. Kullana biraz yok ettik. Ama gerçekten çok başarılı bir ürün. Bak şimdi. Biraz da pistte sürelim o zaman bunu. Ha? Olur. Gel. Ya pis yağmurlu yalnız. Bir şey olmaz. Dayanıklı da ha bu arada. Sana da yağmur ben sana söyleyeyim. Çok eğlenceli. Çok iyi. Taşlarım da üstüne atlıyor. Evet, bu videoda sizlerle beraber Temu'dan aldığım bir takım ürünleri test ettik, gördük. Videonun açıklama kısmında bir link var. Ürünleri sizler de incelemek isterseniz ayrıca Temu'nun web sitesinde o linki kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.